Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesin tarifini isteyeceği enfes bir tatlı tarifim var. Şimdiye kadar yaptığımız ve yediğimiz pastalardan çok daha lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak uygun bir karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Mikser yardımı ile yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerimiz eriyene kadar güzelce çırpalım. Bu aşama önemli arkadaşlar. Kekimizin ne kadar yumuşak ve güzel olmasını istiyorsak bu aşamada güzelce çırpmamız gerekiyor. Ayrıca yumuşacık bir kek tarifi pandispanya'dan bile daha yumuşak oluyor. Bundan sonra bütün tariflerinizi bu kekle deneyeceksinizdir. Püf noktası da sıcak su arkadaşlar. Yumurta ve şekerimi beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıcak su ekliyorum. Ve çırpmaya bir miktar daha devam ediyorum. Sıcak su çok kaynar değil arkadaşlar bu arada. Ilıktan biraz daha sıcak. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Kuru malzemelerimi ekledikten sonra mikserimin düşük devrinde çırpıyorum. Unumu her tarifimde de belirttiğim gibi kontrollü olarak ekliyorum. Farklılık gösterebilir. Tarif için toplamda 2 su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi kontrollü eklemenizi tavsiye ederim. Son aşamadaki kek hamurumun kıvamını sizlere göstereceğim. Bu kadar az bir malzemeyle bu kadar yumuşak ve lezzetli bir kek olur mu diyeceksiniz. Gerçekten harika bir kek oluyor arkadaşlar. Pandispanya'da diyebiliriz. Son aşamada kek hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına tereyağı veya margarinimi alıyorum ve fırça yardımıyla her yerini güzel bir şekilde yağlıyorum. İsterseniz sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurumun hepsini borcamın içerisine bu şekilde döküyorum ve her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Pişerken daha güzel kabarması için tezgahıma da birkaç kez vurup hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişti arkadaşlar. Fırındaki sürelerde de farklılık olabilir. Çikolata sosumun tamamen soğumasını istediğim için çikolata sosumu hazırlamaya geçtim kekim pişerken. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 3-4 yemek kaşığı toz şekerimi uygun bir tencereme aldım. İlk etapta kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 500 ml soğuk sütümü ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar çikolata sosumu pişiriyorum. Çikolata sosum kaynadıktan sonra ocağımın altını kıstım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Sürme çikolatanız yoksa bitter çikolata, sütlü çikolata veya farklı çikolata da kullanabilirsiniz. Kullanmaya da bilirsiniz. Tarif için hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ev yapımı bu şekilde denediğinizde lezzeti muhteşem oluyor. Bu arada kekim de çok güzel pişti ve fırınımdan çıkartıp soğumaya bıraktım. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Soğuduktan sonra 2 su bardağı soğuk sütüm ile kekimi güzel bir şekilde her yerini ıslatıyorum. Sünger gibi bir kek olduğu için sütü döktüğünüzde hemen çekiyor arkadaşlar. Yumuşacık oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarifle bütün püf noktalarına uyarak hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Bu arada sütünüzü de kekinize asla sıcak dökmeyin arkadaşlar. Soğumasını bekleyin. Sütünü çekerken ben de krem şantimi hazırlıyorum. 1 paket sade toz krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra mikser yardımıyla krem şantim koyulaşana kadar çırpıyorum. Krem şanti kullanmak istemeyenler hazır pastacı kreması kullanabilirler.
Veya ev yapımı pastacı kreması da hazırlayabilirler. Farklı kremalar ile de hazırlayabilirler. Farklı videolarımda, farklı pastacı krema tariflerim de var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Krem şantimi hazırladıktan sonra sütünü tamamen çekmiş olan kekimin üzerine alıyorum. Krem şantimi dolabımda hiç bekletmeden direkt üstüne sürdüm. İsterseniz krem şantinizi biraz bekletip o şekilde de üst kısmına sürebilirsiniz. Direkt sürdüğünüzde de hiçbir sorun olmuyor. Bu şekilde her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve krem şantimi güzelce düzleştiriyorum. Bu aşamadan sonra çikolata sosunuz tamamen soğumuşsa direkt dökebilirsiniz. Çikolata sosunuz soğumamışsa buzdolabınıza koyarak çikolata sosunuz soğuyana kadar bekleyebilirsiniz. Ben bir 10 dakika beklettim. Çikolata sosum da o arada tamamen soğumuştu. Bu arada çikolata sosumuzun üstünün kabuk bağlamaması için arada bir karıştırarak soğutalım. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Videoda da görüyorsunuz. Tamamen soğumuş olan çikolata sosumu tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Spatula ile çikolata sosumun her yerine dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına koyuyorum ve en az buzdolabımda yarım saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tatlımı buzdolabında ben 1,5-2 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra çıkartıp dilimleme işlemine geçtim. Bu şekilde dilimliyorum. Ben tatlımı bu şekilde, bu büyüklükte dilimlediğimde 24 kişilik tatlı elde ettim. Daha küçük dilimler, daha büyük dilimlerde yapabilirsiniz. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Fakat görüntü açısından malzemelerin birbirine karışmaması için dilimlerken her dilimlediğinizde bıçağınızı temizlemenizi tavsiye ediyorum. Tatlımın üst kısmını süslemek için de ilk etapta beyaz çikolata kullanacağım. Yaklaşık 50-60 gram kadar beyaz çikolatanızı bu aşamada benmari usulü eritmeye bırakabilirsiniz. Benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatamın içerisine 1 çay kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra bir sıkma torbamın içerisine koyuyorum. Uç kısmını delerek her bir tatlımın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Tatlılarımın üzerine tamamen kaplayacak şekilde sıkmak istemedim arkadaşlar. Bu şekilde görüntüsü harika oldu. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak bu kısımlarını da Antep fıstığı tozundan serpiyorum ve süsleme işlemini de bitirmiş oluyorum. Süsleme aşaması da tamamen sizlerin tercihi, dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde ben görüntüsünü çok beğendim arkadaşlar. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak iç görüntüsünü sizlere de göstermek istiyorum. Son aşamadaki iç görüntüsü de bu şekilde. Denediğinizde sizi asla pişman etmeyecek, sürekli yapmak isteyeceğiniz, lezzetine bakan herkesin de tarifini isteyeceği bir tatlı oldu. Birlikte tadım testi yaparak kekimizin yumuşaklığına ve tatlımızın kıvamına da bakalım. Çok hafif, yedikçe yedirten bir tatlı oldu arkadaşlar. Gerçekten altındaki keki yumuşacık, ağzınıza dağılıp gidiyor. Üst kısmındaki krem şanti ve çikolata sosu da ayrı bir lezzet katıyor. Borcamda hazırlayabileceğiniz bir borcam dolusu yaş pastada diyebiliriz. Misafirlerinizin bayılacağı, yiyen herkesin tarifini soracağı harika bir tarif oldu. Tarife tam uyarak hazırlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizler de tam uyarak hazırladığınızda bu şekilde lezzetli tatlılar elde edebilirsiniz. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında beni nereden takip ettiğinizi belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.